Smeagol evine hoş geldiniz. Yeni video, yeni konu. Ankara'dayız, arkadan Anıtkabir. Dün 10 Kasım'dı, bugün 11 Kasım. Cumhuriyetimizin kurucu önderi Atatürk'ü, gerçek liderimizi, büyük başkomutanımızı sonsuzluğa uğradığımız gündü dün. Bugün de benim doğum günüm şansına. O aradaki 24 saatlik oynama iyi olmuş. O açıdan da mutluyum. Yoksa doğum günü kutlamak zor olacaktı. Evet, bugünkü programımızda içeride yapmak çok istedik ama çok haklı sebeplerden dolayı içeride sesli çekim yaptırılmıyormuş. Doğal olarak takdir sizlerin. Biz de böyle bir şey dedik ama içeride çekimimiz var. Ben bugün büyük liderin, önderimizin huzurunda en sevdiğim kişilerle ilgili kısa bazı notlar anlatmak istiyorum. İkisini de çok seviyorum ama biri edebiyatçı, diğeri biraz daha geniş sanki portföyü. Ama ikisinin de askerlik anıları var. Oradan bağdaştırırız dedim. Mustafa Kemal Atatürk 1881 Selanik doğumlu ve 12 yaşında 1893'te Selanik Askeri Rüştiyesi'ne yazılıyor. Daha sonra 1896'da Manastır Askeri İdadisi'ne devam ediyor ve 13 Mart 1899'da da İstanbul'da Mektebi Harbiye-i Şahane'ye giriyor. Daha sonra 10 Şubat 1902'de piyade mülazım, yani bugünkü ismiyle teğmen rütbesiyle kurmay subaylarının yetiştirildiği Harp Akademisi'ne başlıyor. Orada okumaya başlıyor. Ve 11 Ocak 1905 yılında kurmay yüzbaşı rütbesiyle de bu okuldan da mezun oluyor. Burada tabii iki karakteri eşleştirmek istediğim nokta yazdıkları kitaplar. Mustafa Kemal Atatürk Ulu Önderimizin de yazdığı birçok kitap var. Sırasıyla bunları tanıyacağız. 3 Ocak 1892 doğum tarihi. Güney Afrika'da doğuyor. Bloemfontein şehrinde. Yazar diyebiliriz, şair diyebiliriz, filozof diyebiliriz, filolog diyebiliriz, akademisyen, garantili diyebiliriz. Tolkien'den bahsediyoruz. Burada biliyorsunuz Güney Afrika'da bir sürü hikaye var. İşte örümcek ısırması, işte hizmetkarlarının onu işte kabilesine götürüp parlak bir çocuk olduğu için gösterip geri getirmesi gibi bazı hikayeler var. Oralarda durmayacağım. Güney Afrika'dan 3 yaşında İngiltere'ye gidiyorlar. Ne yazık ki babası Güney Afrika'da yakalandığı bir hastalıktan dolayı hayata gözlerini kapattığı için Tolkien genç yaşta babasız devam ediyor hikayesine. Birmingham'da bir seri yer değişiklikleri yapıyorlar. Bir sürü yeri ev olarak adlandırıyorlar. Ancak aralarında virgülü koyacağımız yer neresi? Jane teyzesinin çiftliği, çünkü çiftliğin adı Bag End. Hemen bu noktada biraz Tolkien soy ağacına da bakmakta fayda var. Biliyoruz ki aşağı Prusya kökenli bir aile, bir soyad. Tolkien. Çeşitli iddialar var. Bunların arasında böyle en bilemiyorum, beni heyecanlandıran, hoşuma giden açıklamayı şöyle yapıyorlar. Tolkun oğlu veya Tolkun soyu şeklinde yorumlayabiliyoruz. Türkçe olsaydı görüldüğü üzere benim gibiler telaffuzda zorlanacaklardı. 4 yaşında okuma ve yazmayı çözüyor. Ne oluyor? Hemen klasikleri okuyor. Alice Harikalar Diyarı'nda veya Define Adası gibi hikayelerden hoşlanmıyor. Bunları sası buluyor. Onun yerine George MacDonald'ın o dönem yazdığı hikayeler daha çok hoşuna gidiyor ve bunu daha sonra referans olarak kendi ağzından da duyuyoruz. Annesi Tolkien'in bu yatkınlığını fark edince ona günlük Latince dersleri vermeye başlıyor. Daha çok genç halde. Bunun tabii faydası var. Ayrıca Marvel Tolkien, annesi Tolkien'in her gece uyurken dinlemeyi çok sevdiği hikayeleri anlatma konusunda bir uzman. Bir süre sonra klasikler bitince artık kendisi bir şeyler uydurmaya başlıyor. Kesinlikle Tolkien'in gelişiminde bir etkisi olduğundan eminim bu konuda. Ne yazık ki şöyle bir hikaye var. 18 yaşında da şekerden annesini kaybediyor ve aile dostları olan bir rahibe Frances Xavier Morgan'a velayeti veriliyor Tolkien ailesinin, çocuklarının ve hikaye buradan sonra biraz daha çetrefilli hale geliyor.
Tabii sadece kitaptan da gitmeyeceğiz ama başlangıcımız o. 1905'te kurmay yüzbaşı olarak mezun oluyor ve 1908 yılında kurmay kıdemli yüzbaşı Mustafa Kemal takımın muhabere talimi diye bir kitap çıkartıyor ki bu Berlin Askeri Üniversitesi eski müdürlerinden General Litzmann'ın Seferber Mevcudunda Takım, Bölük ve Taburun Muharebe Talimleri adlı eserin Almancadan Osmanlıca diline çevrilmiş hali. Daha sonra 1909 yılında Cumalı Ordugahı Süvari, Bölük, Alay, Tugay Eğitim ve Tatbikatları diye 7 adet kroki çiziyor ve bunları yorumluyor ve bu bir kitap olarak yine karşımıza çıkıyor. Bu talimler Makedonya'da yapılıyor ve o sırada Mustafa Kemal Atatürk kurmay kıdemli yüzbaşı rütbesinde. Birçok askeri tecrübesi olduğu için genel olarak tabii yazdığı kitaplar askerlik üzerine ve 1911 yılında 1. Tabiye Meselesinin Halli isimli bir eser çıkartıyor. Ordu subayları için eğitim kitabı bu. Gözlemlerin sonucunda ordu subaylarının eğitimlerinin daha iyi olması gerektiğini düşünüyor ve kıdemli yüzbaşı iken böyle bir çalışmaya imza atıyor. Daha sonra yine 1911 yılının içinde Tatbikat gezisi 1-2 isimli iki çalışması var. Burada 5. Kolordu'nun Harekat Şube Müdürü pozisyonunda subayların arazide yetiştirilmesini amaçlayan, tatbikatın önemini vurgulayan bir eser bu. Karşılıklı olarak tatbikata katılan iki kuvvetin hareketleri ve onların tatbikatta uyguladıkları saldırı ve savunma uygulamalarının birer analizi var burada. Selanik'te bu sırada görevli Mustafa Kemal Atatürk. Daha sonra 1911 yılında tabii ki Trablus-Garp Savaşı'na katılıyor. 1912-13 yıllarında Balkan Savaşları'nda ve 1912 yılında bu sırada bölüğün muharebe eğitimi diye kurmay ön yüzbaşı rütbesindeyken isminden de anlaşılacağı gibi bir muharebe eğitim kitabı çıkartıyor. 1913 yılında Sofya askeri ateşeliğine getiriliyor Mustafa Kemal Atatürk. Evet, Tolkien gençliğinde 1909 yılındayız. Neyle karşılaşıyor? Esperanto'yla. Sonradan var edilmiş bir dilden bahsediyoruz. Ve bununla Tolkien'in ilk karşılaşışı 1909 yılında. Biraz ne olduğuna girersek, bu arada atlı arabayı da gördük arada. Evet, bir leh göz doktoru diye hatırlıyorum. Ludwig Zamenhof'un bulduğu bir dil, yapay bir dil bu Esperanto. Ve Tolkien tanışınca o dil yaratma konusundaki merakını da oldukça canlı hale getiriyor. Bu arada belirtmekte fayda var. Günümüz dünyasında da en çok konuşulan yapay dil Esperanto. Burada amaç da bu arada onu da belirtelim. Tüm dünyanın konuştuğu ortak bir dil yaratmak istiyor ancak amacına ulaşamıyor. Yine de dediğim gibi en çok konuşulan yapay dil olma özelliğini koruyor Esperanto. Delikanlılığında yaşadığı bölgede iki tane çok büyük yapı var. Bunların ikisi de kule olarak adlandırabileceğimiz yapılar. Ve Ankara'da olmanın güzelliği her dakika tepenizde uçan, geçen bir şeyler olabiliyor olması. Umarım yayına çok çıkmıyordur ama devam edeceğim. Delikanlı yaşadığı mekandaki iki kulenin onu çok etkilemesini, zaten iki kule deyince nerede duyduğumuz, nasıl duyacağımızı tahmin ettiğinizi düşünüyorum. Daha sonrasında bu bölgeyle ilgili bir başka anı da o dönem yaşadıkları o çevrede ünlü bir pamuk markası var. Bir marka, bir satış durumu. Markanın adı Gamgee. O kadar hoşuna gidiyor ki ilerleyen dakikalar, zamanlar, hikayenin yazılma aşamasında Samwise Gamgee o pamuk markasından o Gamgee'yi bünyesine alıyor. ...1915 yılında Çanakkale Savaşı'na katılıyor ve 14 Ocak 1916'da Gelibolu'dan Edirne'ye sevk edilmiş olan 16. Kolordu Komutanlığı'na atanıyor. Edirne'de bulunduğu bu 2 aylık bir süreçte 16. Kolordu'nun ikmali, toparlanması ve eğitimi ile ilgileniyor. Ve eğitim amacıyla tabiye meselesinin halli ve emirlerin sureti tahriline dair nasaih, yani taktik meselenin çözümü ve emirlerin yazılmasına ilişkin öğütler isimli eserini hazırlıyor ve yayımlıyor Mustafa Kemal Atatürk.
Daha sonrasında 1918 yılında Zabit ve Kumandan ile Hasbihal kitabını yayınlatıyor ve burada Osmanlı ordusu ve askerlikle ilgili görüşlerini yazıyor kendisi. 1927 yılında o hepimizin çok net olarak bildiği eseri olan Nutuk ortaya çıkıyor. Nutuk'un Arap harfli ilk baskısının metni 627, belgeleri ise 303 sayfa olarak hazırlıyor. 1934 yılında ilk Latin harfli yayını belgeler dahil 3 cilt olarak yapılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı daha sonraki baskılarda eseri genel olarak 3 cilt olarak yayınlamayı tercih ediyor. Bir ara Yapı Kredi Yayınları'nın bir baskısı var. Tek cilt olarak kullanıyorlar Nutuk'u. Burada da 1197 sayfalık bir eser halini alıyor ve 10 adet renkli harita ekleniyor bu eserin içine. 1911 yıla geçiyoruz. King Edward School'dayız. Burada şiir merakı canlanıyor ve bir şiir grubu oluşturuyor kendini. Arkadaşlarıyla edebiyat üzerine muhabbetlerin olduğu ve şiirleri yavaş yavaş inceleyip yazdıkları yerdeyiz. Aynı senenin içinde İsviçre gezisi var. Bu noktada karşımıza ne çıkıyor? Biliyoruz ki o İsviçre gezisindeki bir kartpostaldan yola çıkarak Gandalf çiziliyor. Kafasında o şekilde canlanmasını o kartvizit sağlıyor ve o kartvizitte sakallı ve şapkalı bir adam var. Gene aynı gezide o dağları, İsviçre dağlarının o karları, o yapısını görünce Bilbo Baggins'in o dumanlı dağlar gezisi, o Misty Mountains ziyareti kafada biraz şekilleniyor. Hikaye, rivayet bu yönde. Bütün bunlardan sonra yine Oxford Exeter College'da branş değişikliği yapıyor. İngiliz dili ve edebiyatına dönüyor ve 1915 yılında dereceyle buradan mezun oluyor. 1915'teki bu mezuniyetinden sonra 16 yaşında Tolkien, hayatının aşkı Edith Tolkien'le tanışıyor. Daha sonra 1927 ve 1930 yıllarında Vatandaş için Medeni Bilgiler isimli bir çalışma yapıyor Mustafa Kemal Atatürk. Ancak bunun yayımında kitabın üzerinde Profesör Doktor Afet İnan'ın adı yer alıyor. Ancak kitabın büyük çoğunluğunu Mustafa Kemal Atatürk hazırlıyor. Son eseri olarak da 1936-37 yılında geometri üzerine bir kitap hazırlıyor. Burada ilk kez açı, alan, artı, beşgen, boyut, çarpı, çember, dış ters açı, türev, toplam, teğet, taban, paralel kenar, orantı gibi, ikizkenar, iç ters açı, gerekçe eşkenar gibi bazı ifadeleri ilk kez Farsça ve Arapçadan Türkçe'ye bu çalışmasına çeviriyor ve bu şekilde öğrenme kolaylığı sağlamayı amaçlıyor. İki karakterin bana göre bu benzerlikleri, bu sofistike yapıların içinde verdikleri eserlerde yatıyor. Genel olarak değişime, ilerlemeye ve pozitife yönelik eserler, okuyana bir şeyler kazandırması amaçlı hazırlanmış birçok yazılı belgeden, kitaptan bahsedebiliyoruz burada. Evet, sene ne oldu? 1914, Birinci Dünya Savaşı başladı. Gönüllü olmadığı halde bir şekilde o listeye girmeyi başarıyor ve askerlikle ilgili ciddi eğitim almaya başlıyor. Junior Officer diyorlar. Tahminen bizim astsubaya denk geliyordur. Çok bilemiyorum İngiliz rütbelerine karşılık geliyor ama 1916 yılında Fransa Calai'ye çıkan birliğin, grubun, ordu kuvvetlerinin içinde yer alıyor Tolkien. Bu Fransa'nın Calais şehri de sanırım çok uygun olsa gerek. Vikingler de oraya çıkıyor, İngilizler oraya çıkıyor. Kim çıkarsa herkes Calais'e çıkıyor. İlginçtir. Adı da kale olduğu halde herkes oraya çıkıyor. O da çok ilginç bir nokta. Tabii o kaleyle bu kalenin alakası yok. Belirtelim. Bizimki ufak bir dokundurmaca. Ciddiye alınmasını isterim. Burada büyük aşkı Edith Tolkien'e mektuplar yazıyor ama ordu sansürü var. O yüzden kendi geliştirdiği noktalama işaretlerinden oluşan bir dilde yazıyor, gönderiyor mesajları. Mektubun içine saklıyor.
Ve bu şekilde hareketlerinden haberdar ediyor Tolkien'i ki merak etmesin diye. Öyle de bir duygusal adamız. Bunu biliyor zaten herkes. 1916 yılında yine gerçekleşen nedir? Temmuz ayında gerçekleşen Somme veya Somme artık nasıl okuyorsanız o cephe, o savaşında aktif olarak rol alıyor. Savaşın sonuçları Tolkien için çok güzel gelmiyor karşısına veya olmuyor diyelim. Şiir grubundaki birçok arkadaşını bu savaşta kaybediyor. Oldukça ciddi bir psikolojik olarak rahatsızlık hissettiği de bir olay bu. Bayağı ciddi etkileri oluyor Tolkien'in hayatında. Aynı zamanda o bölgede veya o savaşın sıhhi koşullarının da çok iyi olmamasından dolayı o dönemin favori hastalığı olan bit ateşi denen bir hastalığa yakalanıyor ve 8 Kasım 1916 yılında İngiltere'ye geri gönderiliyor. İkinci Dünya Savaşı'na kadar olan sürede nedir? O geçen Aralık'ta okulda çalışmaya devam ediyor. Beowulf, ünlü Beowulf'u orada inceliyor ve kendi çevirisi olan halini, taslak çalışmaları, yazımını yapıyor. Daha sonra 2. Dünya Savaşı'na kriptoloji bölümünde çalışmak üzere İngiliz ordusuna tekrar dahil oluyor ama bu sefer cephe gerisinden yardımcı oluyor gidişata. Bu açıdan da iki büyük asker diyemeyiz. Bir tanesi çok daha büyük. Onu çok net belirtelim. Öyle bir şey yok. İkisi de büyük asker değil. Bir tanesi harbi asker ve çok büyük bir asker. Evet, buradan da bunu geçtik. Kapanışa geçelim isterim. Net olarak hızlı bağlamak gerektiğini düşünüyorum. 4 çocuk sahibi. Bu 4 çocuktan Christopher Tolkien bugün bizim gördüğümüz birçok o tamamlanmamış hikayeyi okumamızı sağlayan kişi. En çok o ilgilenmiş görünen, birçok çabası var. Babasının çalışmalarını da sonlandıran, daha doğrusu bizim için hazır hale getiren demek daha güzel geliyor. Kişi Christopher Tolkien ama totalde 4 çocuğu var. 2 Eylül 1973 Bournemouth'ta hayata gözlerini kapıyor büyük üstad. Tolkien'in ölüm tarihi tam olarak bu. Kendisi 2008 yılında Times dergisi tarafından 1945 ve sonrasındaki en değerli 50 İngiliz yazar, edebiyat yazarı arasında 6 numaralı sırayı alıyor. Ayrıca kendisinden önce birçok kişi yazmış olduğu halde bu tür hikayeler bol, çünkü ilk yazan kişi değil ama Hobbit'le Yüzüklerin Efendisi'nin başarısı onu öyle popüler hale getiriyor ki high fantasy denen o fantastik dünyanın babası olarak anıldığı sıfatı bu şekilde alıyor büyük üstad Tolkien. Ulu önderimiz Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım 1938 yılında 57 yaşında Dolmabahçe Sarayı'nda İstanbul'da hayata gözlerini kapıyor. Bu sırada doğal olarak yapmış olduğu birçok faydalı işin yanında bırakmış olduğu birçok faydalı eser de var, kitapları var. Bu noktada bunları bu şekilde anlatıp Tolkien ile aralarındaki benzerliği bu şekilde yakalamak istedim. Tabii ki konuları farklı şeyler yazıyorlar, farklı tecrübeye sahipler. Ancak hani sonuç olarak biraz evvel de bir önceki bölümde de belirttiğim gibi kendilerinin içindeki o yazdıkları eserlerle, verdikleri ürünlerle pozitife yöneltmek, gelişimi sağlamak ve bir şekilde kendinize bir şeyler katmanızı sağlayacak eserler vermiş 2 adet karizmatik, zeki insandan bahsediyoruz. Hem davranış hem kişilik olarak farklarını ortaya koydukları birçok eserleri var ve bu eserlere ulaşma şansına sahip olduğumuz için de son derece şanslıyız bence. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Smeagol'un evinden herkese hoşça kalın diyorum. Anıtkabir'deydik. Tekrar söylüyorum. İçeride sesli çekim yapılamıyordu. Eminim çok haklı sebepleri vardır. Her zamanki gibi o kuralları koyanların. Biz de kurallara uyduk. Çekimi dışarıda yaptık. Ama yine de dediğim gibi iç çekimleri gördünüz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bizimle kalın. Kanala abone olun. Videoları beğenin.
bizi de mutlu edin. Smeagol'un evinden herkese hoşça kalın diyorum. Kendinize iyi bakın. Tekrarlıyorum, bizimle kalın.